başlayabilirsiniz. Bonjour Édile Birette. Bonjour, bonjour. Alors Édile Birette, actuellement Naxos se distribue ce qu'on appelle les Édile Birette Archives, comme on dit en anglais, les archives, puisque depuis 1949, qui je crois était votre tout premier enregistrement, la première fois, il y a eu plus de 80 albums, enfin vous êtes une sorte de gourmande, de gloutonne d'enregistrement, vous avez un rapport à l'enregistrement au disque assez impressionnant, et des intégrales pour piano de Brahms, Rachmaninoff, Chopin, etc. Je crois que vous venez de finir les sonates de Beethoven, c'est vraiment impressionnant. Je voudrais savoir d'où vient cette envie toujours de graver dans la cire. C'est très difficile de faire un portrait d'Édile Birette parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, de très extraverti et qui en même temps est finalement extrêmement pudique. Ce qui fait que les choses qui lui sont vraiment personnelles, elle en parle très peu volontiers. Mais en définitive, je dirais que c'est à la fois quelqu'un qui m'est extraordinairement proche, mais qui reste très mystérieuse pour moi sur certains plans. Her tarafta kedi var değil mi? Herhalde diyorum ki iyi ki bir böyle çiftlik falan gibi bir yerde oturmuyorum. O 30-40 kedi evin içine girip çıkardı herhalde ve herkes de deli ederdi muhakkak. İşte burada canlı olmayanları ama bazıları hakikaten fena değil. Bak arkada bir resim var. O resimde bir kedi var. İşte o kedi benim kedimdi. Çok değişik, çok şahsiyetli bir kediydi. Bütün kediler gibi. Pour moi, Édile est quelqu'un qui est au-delà d'une nationalité, vraiment. Elle est internationale. Elle joue autant en Amérique, en Europe de l'Ouest ou de l'Est. Elle est au-delà d'un pays. This is BBC Radio 3. It's 12:15, time for Music Matters with Tom Service. Today, the more than 100 recordings that have sold nearly 3 million CDs of pianist Édile Birette. I have met Édile Birette something like 20 years ago. She was very well known in Poland. She worked with many distinguished conductors, which I know only from name, like Pierre Monteux, Erich Leinsdorf, Joseph Keilbert. Je suis toujours passionné par ce qu'elle fait. C'est toujours quelque chose de profondément original et en même temps de profondément travaillé et maîtrisé.
entrez dans un studio aujourd'hui, quand vous enregistrez, c'est toujours la même chose ou finalement il y a des choses que vous ressentez maintenant que vous ne ressentiez pas plus tôt, etc. Comment ça a évolué? C'est très curieux. Lorsque je me concentre vraiment, les lieux ne m'intéressent pas outre mesure. Pour moi, les lieux, ce que je vois autour de moi, au fond, je ne vois pas grand-chose. Ce que je vois, c'est la musique. En fait, je travaille de moins en moins sur les œuvres. C'est-à-dire, je lis les œuvres. C'est très important d'imaginer la musique, c'est-à-dire l'écoute intérieure. Klasik Batı müziği dalında daha çocuk yaştayken dünya çapında bir şöhrete ulaşan piyanistimizi hemen bileceksiniz. Evet, İdil Biret. Türkiye'deki müzik devrimi tabii Atatürk olmasaydı herhalde gerçekleşmeyecekti. Cumhuriyet'in kuruluşundan bir yıl sonra Türkiye'de bir müzik devrimi yapılması gereğini düşünüyor. Ölümünden sonra da İnönü bu hareketin arkasında. Her cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konservatuvarın salonunda konseri olurdu. Ve bu konsere İnönü mutlaka gelirdi. İnönü gelince tabii zamanın bakanları, milletvekilleri de gelmek zorundaysa ya veyahut işte yüksek bürokratlar. Çoğu herhalde hiç de gelip bir senfoni konseri dinlemeye o kadar da hevesli değillerdi. Aflayıp puflayıp geldiklerini tahmin ediyorum. İşte böyle bir konserde bir akşam konser vardı. Mithat Fenmen küçük çocuğu elinden tutmuş geldi babama. Dedi ki işte paşam dedi böyle bir çok yetenekli bir çocuk var. Hani onu dinlemenizi istiyorum. Hoşunuza gidecektir eminim. Ha, babam da gelsin peki dedi. Gelsin bakalım dinleyelim dedi. İşte böyle İdil geldi ufacıcık. Geldi hemen işte babam da böyle bukleli saçlı. Cin gibi gözlü. Etrafı hep böyle ben hiç çekinmeden çok rahat. İşte Cumhurbaşkanı babam. Hemen geldi. Babamın kucağına oturdu. İşte babamı da sevdi. O da babama sarıldı. Yani çok çok rahat. Yani etraftakiler daha rahatsız. Çünkü nasıl çalacaklar, nasıl oturtacaklar da bilemiyorlar. Hem tabure alçak geliyor, ayakları yetişmiyor falan. Neyse onu yükselttiler falan. Ondan sonra oturdu. Ve yani birdenbire yani o böyle hiç dalgın olan, hiç etrafına bakan, hiçbir şeyle ilgisiz görünen çocuk o piyanoyu çalmaya başlar başlamaz birdenbire herkes şaşırdı. 5 yaşlarında falan da herhalde o zaman ben gördüğümde. Küçücük elleri var. Daha ayakları hiç şeye değmesine imkan yok havada. Oturdu bana bir şeyler çaldı. Ben hayret dedim nasıl çalıyor bu çocuk diye. Çünkü bazen eli yetmiyordu, dirseğiyle bazı notaları çalıyordu. İnanın yani. Korkunç bir kulağı var. Her şeyi duyuyor. En ufak şeyi tekrar hatırlıyor. Yani açıkçası İdil'i gördüm. O küçücük çocuktan ben korktum. Çünkü nasıl söyleyeyim be? Bu kadar küçük bir insandan böyle yetenekleri beklemiyorsunuz. Ankara Radyosu'nda Radyo Çocuk Kulübü vardı benim çocukluğumda. Herhalde o da işte 5 yaşındayken falan Radyo Çocuk Kulübü'ne gelmişti ilk kez. Ve kendi bestelerini çaldıydı. Hiç unutmuyorum. Bir tanesi de Fillerin Yürüyüşü müydü neydi öyle bir şey. Ben kendimi bildim bileli müziği çok seviyorum. Ama çok küçükken korkuyordum. Acaba neden çocuk korkar müzikten? Yani annem yazıyor, onu biliyorum. Oynuyordum piyanoda, improvizasyon yapıyordum, yani doğaçlama. Ondan sonra duyduğum parçaları çalıyordum. Bir keyifli bir şeydi, bir oyundu benim için tabii her şeyden önce.
Annem bunu gayet doğal bir şey olduğunu söylüyordu. Her çocuğun bir şeye yeteneği vardı. Kaç fırın ekmek yemen lazım bir şey olman için falan böyle laflar her dakika söylendiği için ben de kendimi çok ciddiye almıyordum. Yaramazlık yapardım tabii bir takım. Öyle şeyler yapardım ki mesela insanları kilitleyip odadan anahtarı bahçeye atmak ve onu sonra uzaktan gidip seyretmek. Annem tabii bunun üzerine bir İnci isminde küçük bir kız hayalinden icat etmişti. Ve hep bana onu anlatıyordu. İşte İnci bunu yapar, İnci annesine yardım eder, İnci şunu yapar, İnci çok cici bir kızdır, İnci elbiselerini kirletmez. Yaptığım şeylerden biri. Derdim bunlar hepsi iyi ama İnci acaba piyano çalabiliyor mu? Onu... Bizde daha o çocukların eğitilecek derecede yani bilgili yetişmiş insanımız az. Ayrıca tabii hepsinden önemli olarak İdil'in sadece piyano hocaya değil bir pedagoga ihtiyacı var. Onu dışarıda yani emin ellere teslim etmek düşüncesi vardı. Ve babam gibi düşünen arkadaşları da vardı ve mecliste bu açıldı, konuşuldu. Hemen herkes kabul etmedi. İşte çocuktur, ne olacağı belli değildir. Oraya gidince sonra dönmezse, orada evlenip kalırsa, oradan o veyahut da başka şeylerle meşgul olmaya başlarsa, yani böyle bir tek çocuğa kabiliyetli, yetenekli diye bu kadar güvenilip onu yollamak hani doğru mu değil mi? Ama Allah'tan aklı selim hakim olmuş. Bu çocuğa muhakkak ki özel bir ilgi gösterilmesi lazım. İyi öğretilmesi lazım. Ve yani eğer dönmese bile olduğu yerde de Türkiye'yi temsil edecek. Good evening. Tonight I'd like to introduce to you the Turkish pianist İdil Biret, who's just finished her rehearsal for tonight's performance of the Bartók Second Piano Concerto here in the Concert Hall of the Sydney Opera House. So you yourself left Turkey when you were very young to study in Paris. Was that because of the lack of opportunity in Turkey? Well, in fact, I started in Turkey. I had a teacher for 1.5 years. I was 5 years old then. And he was a very good teacher, but they preferred to send me to Paris, I mean the government, as there was a law passed on my name. Kazım Taşkent'in çıkardığı Doğan Kardeş dergisi vardı o zaman. Bu dergi, Doğan Kardeş dergisinde hemen hemen her sayısında İdil kardeşten ve Suna kardeşten bahsedilirdi. Bu da tabii bizi yaştaki çocuklar için müthiş bir motivasyondu. Yani bu iki küçük çocuğun çok üstün yetenekli çocuklar oldukları ve bu üstün yetenekli çocukların işte büyük başarılar kazandıkları yurt dışında ondan söz edilir ve başka yetenekli çocuklar daha yavaş yavaş lanse edilirdi ki bu da çok önemliydi bence. Nitekim İdil ve Suna sayesinde benim jenerasyonumda pek çok çocuğun piyano ve keman çalmaya başladığını biliyorum. Bilmiyorum, ben böyle çocukken böyle bir şeyler oluyordu. Bir kanun diye bir şeyler duyuyordum. Ondan sonra dediler ki Paris'e gidiyorsun. Yani böyle bir şey. Ve hiç fazla farkında değildim. Bir gün Ankara'dan bir haber geldi bana. Tahmin ediyorum ki 48-49 senesi filandır. İşte Gare de Lyon'da filan gün İdil annesi babası gelecek. Birisinden bana bir mektup geldi, git karşıla diye. 8 yaşından 24 yaşına kadar burada oturdum ben, bu evde. Alışamadım, sevmedim, kapkaranlık ağaçlar falan. Sonra birden ilkbahar oldu, o zaman çok sevdim. Hoşuma gitti, beğenmedim, kar yoktu. Kar ben seviyorum tabii. Bütün kar topu falan şeyler yapardım, bayılırdım öyle şeylere. Arkadaşlar yani çocuklar vardı. Ama öyle yani aslında ben çok da öyle arkadaş meraklısı değildim, onu da söyleyeyim. Daha fazla böyle kafamda şeyler, mesela oyunlar kendime göre icat ederdim. Sonra metroda dolaşmak isterdim. Yer altından çok esrarengiz böyle karanlık dehlizlerden geçiliyor. Onu çok severdim. İdil, maintenant, je voudrais que vous disiez quelques petites choses, quelques petits mots pour vos compatriotes, pour les Turcs. Que vous disiez aussi quelque chose à votre grand-mère. Alors si vous voulez le dire en français, dites-le en français, ou bien si vous aimez mieux, dites-le en turc.
Qu'aimeriez-vous dire à votre grand-mère en ce moment? Si votre grand-mère était là, si elle était devant vous, est-ce que vous aimeriez lui parler, lui dire quelque chose? Oui. Alors que lui diriez-vous? Faites comme si elle était là, puisqu'elle est en train de vous écouter en ce moment, et dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Büyük anneciğim nasılsınız? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Burada çalışıyorum ben. 10 aydır ben buradayım. Havalar çok güzel. İstanbul'da zannederim kar yağıyormuş. Tabii İstanbul'da kar yağıyor ama burada da kar başlayacak. Zannederim birkaç ay sonra. Ankara'ya bir mektup yazdım. Dedim ki bakın bu çocuk buraya geldi ama dedim yani sirk numarasına benzer şeyler yapmak istiyorum. Bu çocuğun doğru dürüst bir eğitim yapması lazım. Dediler ki kimin işi yaparsın? Ben en büyük tanıdığım oradaki pedagog kimse Nadia Boulanger kendisi. Nadia Boulanger'in de bana yanıtı şu oldu. Ben çocuklarla ilgilenmem. Dedim ki bir kere acaba dinleseniz nasıl olur? Bir kere dinleyin ve belki fikriniz değişebilir diye. Senin hatırın için dinleyeceğim dedi, getir. Nadia Boulanger onun şeylerini, piyanosunu çaldığı, orgunu çaldığı kendi kendine birçok yeteneklerini gördü. Ve en önemlisi de orada bir kedi vardı, Taşa diye. Onunla oynadı. Çünkü. Ve Nadia Boulanger dedi ki kabul ediyorum dedi. Bu çocuğun yükleniyorum eğitimini. Tamamen kendi üzerinde olmak kaydıyla hem de. Alors, est-ce que vous êtes par exemple content d'être maintenant à Paris? Oui, très content. Et vous travaillez avec des grands musiciens ici? Oui. Vous travaillez, je crois, avec Madame Nadia Boulanger. Oui, Mademoiselle Nadia Boulanger. C'est cela. Mademoiselle Boyle, Mademoiselle Nicolas, Mademoiselle Jurenet. Je travaille. Et vous avez l'intention de faire beaucoup de progrès et ensuite de donner beaucoup de concerts? J'espère. Quand vous recevez un nouvel élève, la première chose, c'est d'essayer de comprendre quel don naturel, quel don intuitif il a. Qu'est-ce qu'il faut impunément développer un enfant dans une autre direction que celle de ses parents si on n'est pas sûr que son don doit être développé, doit être aidé, mais pas vouloir donner un don à tout le monde, ce qui est une folie. Il faut oser choisir. Voilà, c'est une photo, ça c'est en 55, vous voyez, bon, je suis au piano, et Idil est juste derrière moi, et tous les autres, on voit bien sur la photo que tous les autres sont un peu plus âgés. Alors, ce qui se passait chez Nadia Boulanger, c'est qu'elle s'irritait facilement, elle se fâchait facilement quand l'élève qui était au piano avait des difficultés pour faire ce qu'il fallait. Tabii Nadia Boulanger çok sert bir eğiticiydi. Yani sert dediğim zaman adamı döver cinsinden değil ama yani çok prensip sahibiydi. Ya sanatçı olursunuz veyahut da olmazsınız o zaman. Bir kere ilk yaptığı şey dedi ki metrolarda gidip gelmeyecek bu çocuk. Otobüste gidecek yani yer üstünden veyahut da taksiyle gidecek falan. Çünkü metroların havası kirlidir de onun için küçük çocuğa yazık. Bana bir program yaptı Nadia Boulanger gelir gelmez. Scarlatti sonatlar var, Bach Prelude Fügler var. Ben de halbuki Beethoven sonat çalmak istiyorum. Ben Brahms'ın eserlerini çalmak istiyorum. Sen daha çok küçüksün, yapamazsın. O tabii çok bende iyi etki yapmıyordu. Her şeyimle meşgul oluyordu. Mesela yatma saatim. 9'a kadar müsaadem vardı. Boulanger tuttuğum için 8'de yatacak diye. Ve bir karneye her gün yatış saatimi, bu biraz fazla geldi tabii. İlk senem benim çok iyiydi. Gayet cici bir kızdım. Gayet sevimli. İkinci sene biraz isyankar oldum.
Hiçbir şey söylenenleri yapmamaya başladım. Çünkü herhalde sıkıldım. Biraz da tabii o yaşlardaki çocuklar oynamak istiyorlar. Ben Ankara'daki oyunlarımı arıyordum. Paris'te oyunlar yoktu. Ve çok sıkılıyordum ve ne derler biraz kaçmaya uğraşıyordum. Yani biraz otoriter tabii bir rejimle gidiyorduk. İkinci senede dediler ki nasıl olur bu kadar bu çocuk değişti, bütün karakteri değişti ama o da normaldi. Nasıl anne ya da büyük anne Boulanger'i biraz öyle görüyorsam Kemp'te biraz bir baba gibi. Ayla Erduran'ın annesi bir gün beni aldı, tanıyordu Kemp'i ve götürdü otele ve Kemp'e çaldım. Ondan sonra Kemp her geldiği zaman Paris'e beni dinledi. Nasıl gittiğini, nasıl ilerlediğimi falan görmek için. Sonra 10 yaşında Beethoven'ın bir sonatını çaldım. Onu beğendi ve dedi ki artık bir konser vermenin zamanı geldi. Pek anlayamadık tabii ne olduğunu. Nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui à nos auditeurs la grande pianiste turque de 11 ans, İdil Biret, qui vient de remporter un vif succès le 8 février dernier au cours du premier concert parisien qu'elle a donné avec l'un des plus grands pianistes de notre temps, Wilhelm Kempf. Ajoutons qu'Idil Biret a obtenu l'année dernière la première médaille de solfège au conservatoire dans la classe de Mademoiselle Dieudonné. Zusammengeben und das war ja was ganz Außergewöhnliches, denn sowas hat ja unser Vater weder vorher noch später je wieder gemacht, dass er mit einem Wunderkind zusammen ein Konzert gegeben hat. Konserden önce tabii ki bir kere gittim. Nevit abisi gitti ona moral vermek için. O da çocuklarla birisiyle oynuyordu orada. O da oynarken biraz papara yedik. Bizim hocamız Wilhelm Kempf biraz kızdı artık dedi yeter biraz sonra sahneye çıkıyorsun kafanı topla. Nicht die Kadenz, die sie vorher eingeübt hatten gespielt, sondern haben aus dem Augenblick heraus eine neue Kadenz beide zusammen improvisiert. Und das Publikum hat getobt, konnten sich gar nicht beruhigen. Yani anlamıyordum tabii neden bu kadar büyük hadise yapıyorlar diye, bu benim aklım almıyordu. Hala da almıyor aslında, ne olacak? Annem de zaten bana onu hep söylüyordu, fazla kendini önemli görme falan diye. Ben zaten öyle bir niyetim de yoktu. Jamais l'accueil des Parisiens ne fut si chaleureux et la critique si élogieuse. Se mesurer à un âge si tendre avec un artiste qui est incontestablement l'un des plus merveilleux solistes du monde, que demander de plus extraordinaire? Boulanger pek memnun olmadı ve babamla biraz sertçe şeyleri olmuş ama babam katiyen böyle bir şey biz şey edemeyiz falan ve konser oldu. Buraya sınıfa 2 defa haftada geliyordum. Bir özel ders, çarşamba günü kurs, her dakikada kıyasıya dersler, dikteler, analizler bilmem ne. Kendinize kalan vakit var Kendime işte geceliğin kalıyordu, yani uyuyordum. İdil a un caractère tellement fort, tellement indépendant, que c'est pas surprenant qu'elle n'ait pas pu s'adapter à la vie d'un conservatoire, au style d'un conservatoire. Konservatuvar dönemim en sevmediğim dönem oldu. Her hafta bir program veriliyordu. Yani o 3 hafta kalacak bir programdı. Ben akıllı, bir haftada bunların hepsini öğrenip çalıyordum ezbere. Ve tabii kızılıyordu bana sınıfta. Bir haftada ezberlenmez bunlar. Diyorum ki yanlış mı yapıyorum? Hayır ama olmaz. Bütün bunlara şey diyordum, baş kaldırıyordum. Çok hani sevimli bir çocuk tipi vardır, ondan biraz uzaktım. Para biriktirdim, böyle bir 50 frank mı ne? Her şeyi bırakacağım, Sibirya'ya veyahut da Tibet'e kaçacağım. Tabii fazla da imkanlarım müsait değil. Trenin altındaki bir yere kendimi ayarlamıştım kafama göre.
10 yaşından itibaren böyle başladı. 11-12 yaşında iyice ne şey oldu. Hele konservatuvar sıralarında artık iyice ne. Nous étions donc chez Jean Doyen, à la classe du piano, mais nous étions, elle et moi, nous étions les deux plus jeunes, et elle, vraiment la plus jeune, ce qui ne plaisait pas tellement à Jean Doyen, parce qu'il n'aimait pas ce qui était en dehors du normal, si vous voulez, voilà. Et Idil était tout à fait en dehors du normal, et je me souviens que Idil, qui devait avoir à l'époque 14 ans à la classe, est arrivé un jour avec le premier concerto de Brahms. Alors, premier concerto de Brahms, une fillette de 14 ans, elle n'était pas grande, tout ça, enfin, c'était quelque chose un peu monstrueux pour Jean Doyen, quoi, c'est, voilà. Attım. O devirde muazzam. Franz von Benda da aynı şey babama söyledi. Berlin'de çaldığımız zaman vahşi attı şey etmek lazım. Nasıl diyeyim? Dizginlemek lazım. Çünkü hakikaten o sıralarda konservatuvarı bitirdim ben. Bütün yapamadığım repertuarı 3 sene içinde yaptım. Nasıl yaptım? Bir piyano vardı normal evde yani kuyruklu. Bir de duvar piyanosu vardı. O piyanonun içine komşular şikayet etmesin diye kağıtlar, gazete kağıdı doldurdum. Bütün ses çıkmamaya başladı. Ve o piyanoda işte sessiz piyanoda çalışır gibi bütün her hafta 2 tane büyük eser, bir konserto öğreniyordum ezbere. Ondan sonra onlar repertuarıma koyuyordum. Artık günde 10 saat mi çalışıyordum, ne yapıyordum farkında değilim ama böyle çalışıyordum. Nadia Boulanger de hatta bir keresinde ihsas ettirmiş. Olacaksın ama hiçbir zaman yani bir erkek gibi olamazsın diye. Halbuki erkeklerden daha çok erkek olduğu bakımından, güç kuvvet bakımından en son gördüğümde konuştum. Mevlüt abi dedi ben ağırlık kaldırıyorum dedi. Allah Allah niye dedim? Adellerimi kuvvetlendirmek için. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la scène? Vous vous retrouvez face à un public ou vous vous retrouvez dans un studio? Est-ce que pour vous, c'est des approches assez différentes? Non, pas du tout. C'est simplement
qu'il faut peut-être se concentrer d'une autre manière. Sur la scène, il faut se dépasser. Il faut oublier tout ce qu'on a fait auparavant, toutes les choses qu'on a préparées très minutieusement et être dans une sorte, si on peut arriver à ce degré, d'être dans un état presque second, mais sans perdre le contrôle toutefois. Bu adam tamamıyla ses dünyasında kendini bırakıyordu ses dünyasında. Hiç şeyle kontaktını kesiyordu. Çok enteresan. Yani madde dünyasından ancak ses dünyasının içine giriyordu. Çok enteresan bir şey. Bugün işte bakıyorsun bir sürü insan böyle kafa sallıyor, havaya bakıyor bilmem ne. Bunların hepsi biraz yapmacık. Bu hakikisi. Dinliyor, armoni değişikliği olduğu zaman bak müthiş bir şey. Il me semble que le dernier morceau, Le poète parle, c'est là le titre que Schumann a lui-même ajouté à cette page immortelle, devrait être transposé sur un plan de rêverie plus intime, n'est-ce pas? Pas seulement la belle sonorité, la détente expressive de la phrase, mais un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place? Nadia Boulanger çok hayrandı Corto'ya. Ve dedi ki Alfred Corto kabul etti. Seni çalıştıracak 2 sene yani çalıştım. Gayet ciddi, çok böyle zaman kaybetmeden ve fazla konuşmadan çalışıldık. Et là, ne pas relier les deux phrases, ce sont deux éléments différents de la même condition musicale. Et ici, comme une sorte d'interrogation. Et à nouveau une autre, tendrement, interroger l'avenir. Au théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, un Respal et Robert Chazal présente aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Avec aujourd'hui Arthur Rubinstein et Idil Biret. J'imagine que vous entendez souvent de jeunes pianistes. Tous. Dans le monde entier, on m'apporte toujours tous, mais il y en a avec beaucoup de talent, il y en a beaucoup, enfin, qui montrent du talent, et ça c'est très intéressant, ça me passionne. En France. J'ai rencontré une jeune pianiste qui m'a été présentée, une jeune turque, et j'ai été ébloui. J'avais des larmes aux yeux quand elle m'a joué. Je prédis un grand avenir pour elle. Cette jeune fille s'appelle Idil Biret, elle est aussi une élève de Jean Doyen, et elle va jouer pour vous ce soir. Elle est un petit peu émue, vous savez, mais enfin, je pense... J'espère bien. Elle a 13 ans. J'ai vu arriver cette petite jeune fille avec son papa et sa maman. Ils sont arrivés dans mon bureau et j'ai dit voilà, on pourrait faire des disques. Et ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que son papa et sa maman étaient très attentionnés. Bon. Mais c'est elle qui décidait tout quand même.
Et elle avait une volonté, une autorité. Et quand son père disait quelque chose, sa mère disait non, non, je ne suis pas d'accord. Et c'était elle qui décidait vraiment. Pour ses parents, c'était très très important d'avoir une enfance tellement douée pour la musique. Et ses parents avaient abandonné toute leur vie personnelle pour elle, finalement. Pour elle, ça voulait dire qu'il fallait briser. Intérieurement, ça a été difficile, mais elle a caché les choses. İdil reaksiyonlarını saklayabilen, yani frenlerini kendi elinde tutabilen bir insandır. Ama mesela böyle özel konuşmalarımızda bir şey olduğu zaman böyle büyük bir tepki göstermek değil mi? Yok canım öyle şeyde aldırma, boş ver, sen onlara boş ver canım. Sen bildiğini yap falan. Öyle bana tavsiyelerde bulunmuştur. İdil mesela kedileri çok sever, bayılır. İdil'in karakterinde de bir kedilik var. Yani özgür, hürmetkar, yapışmayan bir karakter ve mysterious, yani esrarengiz mesafesi var. Her şeyden mesafesi var, kendinden de mesafesi var belki. Kendi dünyamı her yere götürüyorum. Sokağa çıkayım 1000 kişinin arasında yine kendi dünyandasın. Öyle etrafında bir görünmeyen bir şey koyabilirsin gayet rahatlıkla. Benim kafamda bir ev var, bir ada üzerinde, kocaman bir oda, büyük bir yer. Çok az eşya, yalnız kitap. Böyle bir yer. Paris benim için hep şeye bağlı, büyük apartmanlara, hocaların evine, konservatuvara, karanlık evlere. Dedim ki kendi kendime eğer bir gün bir evim olursa o bir ufak bebek evi olacak. Ve o oldu hakikaten. Merak ettiğiniz belki bu nasıl bir ilişkidir? İdil istediğini yapmaya alışmış ve hala da öyledir. Ben gidiyorum der, evden gider, sonra akşam gelir. Yaşantımız iki tane dostun bir arada yaşaması şeklindedir. Kimse kimseden bir şey istemez. Herkesin bir yaşama sahası olması lazım. Yani her dakika beraber sende muhakkak bir yalnız kalma payı bırakmak lazım. Her dakika böyle durmadan kontak bence yanlış. Yani benim için bu böyle. Ben bir deha ile yaşadığımın farkındayım. Onun için işte ben de adapte olup bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Her şeyden önce bir fenomenle karşı karşıyayız. Bütün Brahms, bütün Liszt, bütün Beethoven, bütün Chopin dediğin zaman bunların milyonlarca nota, binlerce sayfa müzik olduğunu düşünürseniz ve bunların bir kişinin düğmeye bastığınız zaman neredeyse çalınacak derecede hazır tutulabilmesi zaten anlaşılması zor bir şey. Belki nörologların cevap vermesi gereken bir şey. À une époque où j'étais directeur de la musique à la radio, on avait fait une séance avec elle en public. Dans une petite salle à la maison de la radio, il y avait peut-être 150 personnes. Et à un moment donné, j'ai expliqué au public qui était là qu'est-ce qui était extraordinaire avec Idil, c'est l'immensité de son répertoire. Qu'elle avait dans ses doigts tellement de sonates, tellement de concertos, et qu'on pouvait lui demander ce qu'on voulait. Je dis d'ailleurs, on fait l'expérience. Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie de lancer un titre comme ça et de demander à Idil de le jouer? J'avais pas du tout organisé avec elle avant, elle n'était pas au courant. Hein, et puis quelqu'un a levé la main et a demandé quelque chose, je sais plus quoi, mais pas une chose si tellement classique non plus.
Et j'ai dit, mais vous pouvez le jouer? Oui, oui, bien sûr. Donc elle est arrivée devant le piano, elle a joué. C'était vraiment une grande surprise et très impressionnant. Elle m'a dit quelque chose qui était très étrange. Je lui ai dit, mais pour vous, c'est la musique, tout est pour vous, toute la musique, c'est votre vie. Et quand vous étiez enfant déjà, alors elle m'a dit, non, 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 pas du tout vraiment. En effet, comme j'ai fait de la musique et j'avais un don pour la musique naturellement, donc mes parents ont voulu que je devienne musicienne. Mais moi, j'aurais voulu faire autre chose dans la vie. Je voulais être médecin. Je pense que si elle disait ça, c'est pas simplement le côté scientifique de la médecine, c'est parce qu'elle est profondément tournée vers les autres. Et puis finalement, elle m'a dit ce qui est drôle, finalement, j'étais trop doué pour le piano, donc j'ai pas pu faire de la médecine. Her sahneye çıkış bir ritüeldir. Belki dinleyicilerden bir şey alıyorsunuz fakat siz vericisiniz aslında. Sizin vermenizle o kontak kuruluyor. Biraz kendinizi aşmanız lazım orada. Yani fizik şeyin dışına çıkacaksınız bir yerde iyi bir netice alabilmek için. Şamanın da yaptığı şey sonunda bu. Ritm, müzik, dans hepsi birleşiyor. Ve sonunda karşısındaki insanı iyileştiriyor. Benim için ben bunu arıyorum. est une personne tellement cultivée, qui s'intéresse à tellement de choses différentes dans le domaine des arts, à la peinture, à la littérature, énormément à la littérature. On sent tout ça évidemment transparaît dans son caractère et ça lui permet de donner une densité à ses interprétations qui est hors du commun. pense lui convient le mieux, c'est toute musique qui lui offre un défi à surmonter. Que ce soit un défi technique, que ce soit un défi d'interprétation. Au fond, c'est magnifique qu'elle enregistre Beethoven, parce que c'est le fond de la musique de Beethoven, c'est un combat contre quelque chose qui est difficile. Maraton koşucusu geliyor. Çok yoruldum. Efendim? Yoruldun mu? Ne diyorsun? Yorucu mu oldu diyor. Ne bileyim ben artık.
Yes. Castro, do you play any cadenza now? More? No, not today, tomorrow. That will be too much. Unless. We are perhaps going to have more. Oh, I can play after all. Yes, why not? 1985 yılında 3 ay içinde 6 tane Beethoven senfonisini kaydedip master'ı vermesi gerekiyordu. İşte o zaman çalışma disiplinini gördüm. 6 hafta evden çıkmadı. Günde 14 saate yakın çalıştı. Ve yemek yemesi için ben bürodan çıkıp eve gelip yemek veriyordum. Onu da yapmıyordu eğer bıraksanız. Ve 4 gecede 4 tane Beethoven senfonisini kaydetti. 8'er saat çalışmayla. Ve eve geliyorduk sabah 4'e doğru. 3-4 saat uyuyordu. Sonra 8'de kalkıp akşam 6'ya kadar çalışıyordu. Akşam 8'de tekrar kayda giriyordu. Sanıyorum bu meslekte önemli olan bir şey de dayanıklı olmak. Yani sen inandığın bir şey yapıyorsan ve sevdiğin bir şeyi yapıyorsan o zaman dayanacaksın. Merhaba. Et 65 hectares de terre gratuite. ...650 dönüm arazi bedava. Herkese. Vallahi ne güzel. Çalışırken ben katiyen fiziki bir temas yapmam. Bir şeye bir kağıda yazı yazıp önüne bırakırım. Onu bıraktığımı görür falan, biraz sonra bakar ne var der. İşte derim ki işte şu var, bu var. Öyle bir komünikasyon. Çünkü kafası her an meşgul olan bir insandır. Şimdi biz gidelim yavaş yavaş. Étrange, parce que c'est la première fois que ce genre de tempête se produit. En 1930, le vent remporte le sable de la prairie pendant des semaines à travers les... Les lieux de l'exode qui a frappé les plaines, commune par commune. Pour leur recherche, ils se rendent chers de la colonisation des Grandes Plaines a été la mise en place de la loi du Homestead Act en 1862 pendant la guerre civile. Dès le début des années 1870, des pionniers blancs se sont... Merci. En conséquence, les fermes... Hadi. Dur bir dakika. Havuç, Anahtarı. havuç nerede? Hayır, içinde. Bir dakika, şunu sana verebilir miyim? Bir dakika. Ops. Aman yerlerde sürünmemesi. Peki, sonra? Bir dakika. Anahtarı alıp almadığıma bakıyorum. Odanın anahtarı. Bu sefer giremeyiz odaya. Ay, yerlerde ne olur sürünmesin. Tamam. Hadi bakalım. Müsaade et. Girme, o öyle tutmuyor. Hayır, tutar. Bir dakika. Bazı şeyleri bir kere daha kontrol edeyim. Agreement made this 26th day of June 1975 by and between Finidar Records and/or its associates, its subsidiaries, nominees, successors, and assigns, hereinafter called Company, and Idil Biret, hereinafter referred to as artist, to
The artist hereby grants and company engages the artist's personal services in connection with the production of phonograph records. All recordings hereunder and all derivatives made therefrom, together with the performances embodied thereon, shall be entirely company's property, not in limitation of the foregoing or of any other rights granted herein, but in addition thereto, and without further payment other than as herein. Müzik dünyasını ve içindeki insanların sevmiyor. Görmüş çocukluğundan beri. Dışarıdan görüldüğü gibi ulvi bir ortamda çalışan bir sürü iyi insandan ibaret olmadığı ve onlarla arasına bir mesafe konuyor. Kendine karşı da her şeye karşı böyle bir marj bırakacaksın. Yani denge. O denge çok önemli. O dengeyi de biraz kendini hafifçe izole ederek sağlayabilirsin. Yani benim için ama başkası için başka şey geçerlidir. C'est quelqu'un qui a un amour profond de sa liberté. Je pense que ça vient du fait que ça a été une petite fille très sage, qui a été très bien élevée, avec beaucoup de discipline. Et je vois très bien que chaque fois qu'Idil peut s'échapper pour faire quelque chose qu'elle a envie de faire toute seule, elle le fait avec une joie extraordinaire. Ça, c'est son côté enfant un peu sauvage qui a besoin de sa liberté. Geçen gün bir kitap okuyordum. Diyor ki bir hastası doktorun hep bir piyano sesi duyuyormuş. Ben şimdi düşündüm, ne duyuyorum acaba, ne şekilde duyuyorum? Daha abstre bir şekilde duyuyorum. Sesi duymuyorum, müziği duyuyorum. Çok tuhaf bir şey. Bunun anlatılması da güç. Yani bir flüt sesi duymuyorum. Piyano sesi de duymuyorum. Öyle bir şey duyuyorum ki yok. Ancak benim kafamda olan bir şey.